Güney Afrika lideri ekranda gördüğünüz kişi diyor ki Trump bir de video izletmiş. Ülkenizde beyaz çiftçilere, beyaz Afrikalılara soykırım yapılıyor diye çıkıştı. Kanıtlanmamış iddiaları da Barkovizyon'da izletmiş. Bu adam da izlerken nutku tutulmuş herhalde. Ne oldu sonra, ne cevap verdi, nasıl bir diyalog yaşandı? Gerçekten de artık Beyaz Saray'a giden yabancı liderler tetikte olmak zorunda. Çünkü bir değil, artık bu vakaların ikincisi de geldi. Kimden bahsediyoruz? Güney Kore lideri Cyril Ramaphosa aslında hazırlıklıydı. Çünkü daha öncesinde ilk döneminden bu yana Trump diyor ki Beyaz Saray'da, Güney Afrika'da beyazlara bir ayrımcılık, hatta zulüm var, hatta soykırım var. Ama öyle bir noktaya geldi ki işte deniliyor, Ramaphosa da Zelenskilendi. Tıpkı daha önce olduğu gibi yine ABD Başkanı konuğuna Beyaz Saray'da bir pusu kurdu ve de onu zor duruma düşürdü. Kameraların önünde, dünyanın izlediği, canlı yayınlanan bir ortamda üzerine saldırdı adeta. Bir şey sorabilir miyim? Kim istiyor kameraların önünde olmasını? Kendi mi teklif ediyor yani? Ya biz bunu bilemeyiz tabii de, neden orada? Şimdi bunu kim organize etti, bu kimin fikriydi, doğrudan Trump'ın mı yoksa Elon Musk'ın mı, bu konuya da geleceğim. Çünkü zaten her şey iç içe geçmiş. Mizansen olduğunu mu düşünüyorsun? Ama bu gerçekten mizansen. Ben Zelenski'nin de öyle olduğunu düşünmüştüm başta. Evet. Yani bir anlam veremiyorum. Mesela Zelenski olayından sonra bu beyefendi neden kameraların karşısında Trump'la baş başa olmayı tercih etmiş? Onu da anlamadım. Normal her ziyaretin olağan prosedürü. Ne olur? Beyaz Saray'da oturur, yabancı misafir ve ev sahibi kameralar önünde gazetecilerden soru alınır. Daha sonra kapalı görüşmeye geçilir. Bu çok standart. Bu standart, evet. Ama bunu standardın dışına çıkaran şey Trump'ın tavrı. Çünkü elinde fotoğraflarla, gazete makaleleriyle gelmiş, hazırlanmış misafirine yüklenmeye. Video hazırlatmış. Hatta öyle ki ışıkları kapatın dedi, görüntü gelsin. Yani tam bir tiyatro. Işıklar dahi kapandı ve şov başladı. Ve nasıl bir video izletildi Güney Afrika liderine? Afrikalıların, siyah Afrikalıların Boerleri öldürün dediği, yani beyaz Afrikalıları öldürün dediği bir şarkı söyledikleri görüntü. Ve daha sonra o videoda çimler üzerinde beyaz haçları görüyoruz. Trump'ın iddiasına göre o haçlar öldürülen beyaz çiftçilerin mezarlarını sembolize ediyor. Oysa ki öyle bir mezarlık yok. O sadece bir protestodan alınmış. Yani tamamen görüntüler de gerçek dışı. Bunun karşısında ne yaptı Güney Afrika lideri? İnanılmaz bir performans sergiledi. Belki de Trump'ın oyununu bozdu, amacına ulaşmamasını sağladı. Çünkü en başta sükunetini, sakinliğini korudu. Sesini yükseltmedi. Yani o kadar zor bir diplomasi sınavı verdi ki hem Trump'la tartışmayacak hem de böylesi bir soykırım suçlamasını kabul etmeyecek. Başardığı belirtiliyor. Çünkü şunu dedi, bu görüntüler nerede çekildi Sayın Başkan? Güney Afrika'da, haberiniz yok mu dercesine Trump cevap verince benim haberim yok dedi. Böyle bir şey yok. Ayrıca bu bir hükümet politikası değil. Bu çok azınlık bir grup ve demokrasimiz gereği biz böyle düşünenlere de siyasal temsil hakkı vermeliyiz demeye getirdi. Ve bize Mandela'nın öğrettiği bir şey vardır. Bir sorun varsa tartışalım. Hani iki medeni insan ve lider gibi. Ya, o kadar güzel karşıladı ki ve göğsünde yumuşattı ki Trump'ın saldırılarını. Peki Trump neden ırkçılığı sence tekrar böyle bir şeyle masaya getiriyor? Evet, bu zaten Trump'ın aslında biraz kendi seçmen kitlesine şovu olarak yorumlanıyor. Çünkü Trump'ın oylarının büyük çoğunluğu beyazlardan geliyor. Ve Trump'ın en büyük başarısı lider olarak seçmen kitlesinin kızgınlığını canlı tutup bunun megafonluğunu yapmak, yani dile getirmek. Beyazlar sadece Amerika'da değil, bakın Güney Afrika'da da ırkçılığa uğruyor. Beyazların ellerinden toprakları alınmak isteniyor. Hatta beyazların canları alınıyor, soykırıma uğruyor diyorlar. Peki bakalım bu gerçekte böyle mi? Bakın Güney Afrika nüfusunun sadece %7'sini beyazlar oluşturuyor. Ancak Güney Afrika'daki toprakların 3'ü beyazların elinde. Yani bakın apartheid dönemi Güney Afrika'da 1994'te sona erdi ama o dönemden kalan, beyazları kayıran ayrımcılıklar, eşitsizlik, toprak sahipliği eşitsizliği devam ediyor. Yani burada ayrımcılığa uğrayan hala siyahlar. Öte yandan bakıyorlar, evet Güney Afrika'da çok ciddi bir suç oranı var, öldürme oranı var.
ama oransal açıdan ve sayısal açıdan bile hala siyahlar daha büyük kurban. Yani beyazlara yönelik apayrı ve soykırım denilebilecek hiçbir şey yok. Dolayısıyla Trump bunu yine de kendi seçmen kitlesine ben sizi savunuyorum, ben beyazların koruyucusu ve savunucusuyum mesajını vermek Ne istedi. istiyor peki? Ramaphosa'dan ne istiyor? Yani bu İsrail'e açılan davayla nerede örtüşür bu görüntü? Evet, bir diğer boyutta şu ki, bunu Güney Afrikalı uzmanlar da söylüyor. Aslında hem kendi seçmen kitlesi, yani beyazlara bir oyun, tribünlere oynamak, hem de İsrail'in intikamını almak. Çünkü Güney Afrika çok özel bir ülke Filistin meselesinde. İsrail'in Gazze'deki katliamlarını, suçlarını soykırım ithamıyla Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyan ülke oldu. İsrail'e soykırım davası açan ülke oldu ve bu dava devam ediyor. Evet. Bu da tabii ki Trump'ın İsrail politikasıyla uyuşmuyor. Ve asıl siz soykırım yapıyorsunuz diyerek gerçekten Güney Afrika'da çok sinir bozucu bir şaka olarak dahi görülen, bir tokat olarak görülen, çünkü yani bu Güney Afrikalılara özellikle sömürgeciliğin en ağır yükünü çeken ülkelerden biri olan Güney Afrikalılara bunu dediğinizde onların vicdanında yine bir yara. Hiç kapanmamış o yarada daha derin bir iz açarsınız. Ki gerçekten tepkilere baktığımızda öyle. Ama işte işin İsrail boyutunu düşününce böyle bir ülkeye Trump'ın bunu da demesi, sadece kendi beyazların üstünlüğünü savunan beyaz üstünlükçü görüşünün yanı sıra bir de bu boyutu eklediğimizde anlaşılıyor. Bir de Elon Musk boyutu var. Biliyorsunuz ki Elon Musk Güney Afrikalı ve dünyanın en zengin insanı. Ve Trump aslında ağzından kaçırdı. Elon Musk da izliyordu bu tartışmayı. O da o sırada Beyaz Saray'daydı. Bunu Elon Musk istedi dedi. Elon Musk sosyal medyada Güney Afrika'da beyazların zulme, soykırıma, şiddete uğradığını sürekli dile getiriyor. Ve belki de bütün bu izlediğimiz tiyatro olan Güney Afrika liderine saldırının arkasında Elon Musk da vardı. Ama Zelenski senaryosundan farklı olarak Trump tek başına saldırdı. Ne J.D. Vance olaya karıştı, ne Elon Musk. Onlar sessiz durdular. Fakat büyük bir diplomasi dersi. Gerçekten Ramaphosa çok buna hem iyi hazırlanmış hem de iyi yönetti. Sakin kalmak büyük bir silah. İkincisi Trump'ı zayıf noktasından vurdu. Yanına kimleri götürdü biliyor musunuz? Güney Afrikalı 2 şampiyon eski golfçüyü götürdü. Ve çok zengin bir beyaz Güney Afrikalı milyarderi götürdü. Ve sonra aslında şunu dediler. Soykırım varsa eğer beyazlara benim ülkemde, bunlar nasıl bu kadar zengin ve başarılı oldu? Bakın milyarder, dünyanın en zengin insanı, Trump'ın en sevdiği şey. O zaman biliyor muydu bu iddiayla, bu videoyla karşısına çıkacağını Trump? Biliyordu. Artık neyin gerçek neyin değil olduğunu ayırt edemiyorum Trump. Bekliyordu çünkü bu Trump'ın ilk döneminden beri irdelediği, dile getirdiği bir şey. Ve daha önce şunu biliyor musunuz? Amerika Güney Afrika'dan mülteci kabul ediyor. Beyaz mültecileri, zulme uğramış mültecileri. Hatta bunları almak için beyazlara, altını çiziyorum, özel uçak kiraladı. Boeing tuttu. Dolayısıyla Güney Afrika böyle bir şeyle karşılaşacağını Ramaphosa biliyordu ve hazırlanmıştı büyük ihtimalle. Ve bence her dünya lideri Beyaz Saray'a gitmeden önce şöyle bir durumla karşılaşma ihtimalini düşünüp ona göre hazırlık yapmalı. Kesinlikle.